Kanalıma hoş geldiniz. Hamsi yapacağım. Ayıkladım. Kılçığını çıkardım ve şimdi mısır ununa buluyorum. Mısır unu ince buğday unu gibi ince mısır unu. Onu atıyorum. 3 kaşık kadar attım. Karıştırıyorum. 1 kilo hamsi var. Ayıklanmamış haliyle 1 kilo. İyice karıştırıyoruz. Bunu birkaç çeşit pişirme yöntemleri var. Ben bu sefer biraz farklı olarak göstereceğim. Kılçıklarını ayırdım. Çocuklarda kılçıklar olmadığı zaman daha rahat yer ve yemek istemeyenler için de kolaylık olur. Bir tane ayırıyoruz böyle ortasından, 2 tane hamsiyi birbirine içe doğru yapıştırır gibi birleştiriyoruz ve kızgın tavaya koyuyoruz. İsterseniz hepsini dizerek ocağa da koyabilirsiniz ama ben yağın içine kızdırılmış olarak koymak istedim. Böyle hem birleştirip hem koymak biraz zaman alıyor. Önce birleştirip hazırlayıp bir yere dizip ondan sonra tavaya aktarmak daha mantıklı. Ben burada öylesine göstermek istedim. Zaman almama açısından birisi diğerlerini koyana kadar ilk koyduklarımız pişmiş olur. O yüzden aynı anda pişmesi için öncelikle hazırlayıp sonradan dizerek bu iş daha kolay olur. Dediğim gibi böyle kılçığı olmadığı zaman herkes daha rahat, daha kolay ama ayıklarken kılçığını ayrıca çıkarıyorum. Bazıları ayıklarken kılçığını da çıkarabiliyor. Ben onu yapamıyorum. Önce ayıklıyorum, sonra da kılçıklarını çıkarıyorum. Bu şekilde birleştirerek gayet güzel bir hamsi oluyor. Pişirmeyi de şöyle, ne çok pişirip böyle kuru tatsız hale getirmek, ne de çok çığ halde kaldığı zaman yine tadı hoşunuza gitmez. Orta seviyede kızarması lazım. Bunu artık bakınca hissedersiniz. Onun tarif etmesi zor. Onu artık siz kendi ağız tadınıza göre bazıları az pişmişi sevmez. Bazıları da çok fazla pişince sevmez. Ortası yapmak daima daha iyidir. Bu şekilde biraz ağır seyrediyor dediğim gibi. Hamsileri önceden hazırlayıp kapatsaydım buna hamsi dolması ismi de verebiliyorlar. Başka ne isim var bilmiyorum. Ama 2 hamsiyi birleştirerek bu şekilde diziyorum. Daha sonra göstereceğim kalan böyle küçük olanları ben yağda kızartacağım. Patates kızartır gibi. Başka videolarım var. Hamsi, balık, diğer balıklarda, balık çeşitlerinde hem hanım ellerde hem mekik oyacıda tarifler var. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Kokusuz, yağsız nasıl kızartılır diye, fırında nasıl yapılır. Birkaç çeşit hamsi tarifleri var. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Farklı bir şey yapıyorsanız yazın. Onu da çekerim. O şekilde de yaparım. Denemiş olurum. Siz nasıl yapıyorsanız yazabilirsiniz. Tarifini ona göre ben de yaparım. Farklılıklar oluyor. Herkes farklı farklı pişiriyor. Farklı lezzetler oluşmuş oluyor. Nasıl pişirirsen pişir, hamsi hamsidir demiyorum. Çünkü pişirme yöntemine göre tadı da değişiyor. Attığımız malzemelere göre.
hepsi değişiyor. O yüzden sizin tariflerinizi siz nasıl yapıyorsunuz, seviyor musunuz? Kokusunu çekmemek için yemiyor musunuz? Dışarıdan mı yiyorsunuz? Ev çok kokuyor, evet. O yüzden kokusuz olarak nasıl pişirilir videolarım var. Oradan bakabilirsiniz. Ama ben çok seviyorum. Evde herkes seviyor. Çocuklar da seviyor. Büyüğü biraz sevmiyor ama o da yani yemek zorunda kalıyor. Faydalı olduğu için kokusuna da dayanıyorum. Ben gerçekten çok seviyorum balık ürünleri, deniz ürünlerini. O yüzden pişiriyorum. Kokusuna da dayanıyorum. Bu sıra çok pahalı. Bakalım ne kadar ucuzlayacak. Havalar soğumadı daha henüz. Tam da yağlanmadı. Çok daha lezzetli değil gerçi ama yine de güzel tabii ki hamsinin yeri başka. Bir dahaki videolarda belki balık değil, ton farklı balıkları çekerim, pişiririm. Bu şekilde kızardı. Burada ışık aspiratörün ışığıyla flaşı da açmadım. Renk biraz soluk gözüküyor olabilir ama gerçekten güzel kızardı. Çok daha fazla pişirdiğimizde bu sefer tadı odun gibi olur, böyle tatsız bir şey olur. Tam kıvamında pişirmek lazım. Daha önce de söylediğim gibi siz onu hissedersiniz. Şimdi ben aspiratör gürültüsü var diye sesi kapattım. O yüzden çıtırtı sesi değişiyor, tavadaki çıtırtı sesi biraz daha farklılaşıyor, o zaman pişmiş oluyor. Oradan anlayabilirsiniz. Yağın sıçramasından anlayabilirsiniz piştiğini. Belli bir şeyleri, püf noktaları var tabii ki ama hiçbir şey yapamıyorsanız alın bir tanesini, hafiften soğutup yiyin. Ona göre değerlendirirsiniz, bilmiyorsanız bile, daha önce yapmadınızsa. Biraz önce söylemiştim, böyle tabağa ben birleştirip hazırladım, çabuk çabuk koyabiliyorum. Böyle bir tepsinin içine de dizebilirsiniz. Ayarlayıp bu şekilde yaparsanız daha pratik ve hemen tavanın bir kısmı pişirmiş, bir kısmı da az pişmiş gibi olmamış olur. Hepsini birden dizerseniz seri olarak, bu şekilde hazır olunca seri olarak diziliyor. Ama önceden hazırlamasak birleştirme zaman kaybı oluyor ve tava ilk koyduklarımız pişiyor. Sonrakiler biraz daha çığ kalabilir. O yüzden böyle yaparsanız iyi olur, güzel olur. Bunu toplu olarak tek tek çevirmeyeceğim. O yüzden böyle bitişik diziyorum. İyice birbirine yapışacak gibi dizmek daha iyi ki sonra tabakla veya işte kapakla herhangi bir şeyle çevirirken ayrışmamış olur. Tam da gerçi değdirerek dizemedim ama yakın yakın bitişik dizmekte fayda vardır. Zaten kılçığı olmadığı için gayet kolay bir şekilde, çok diri kalmamış oluyor. Pişiyor. Kolay bir şekilde pişecek. O yüzden fazla zaman almıyor. Kılçıkları olmadığı için daha çabuk pişiyor. Bir de ters düz yaptığımızda çabuk pişmesi bakımından da iyi oluyor. Arada bir sallıyorum yapışmaması için. Bazen yapışıyor tavalarda. O zaman da insanın şeyi kaçıyor. Tavayı ısıtıp koyarsak pek yapışmıyor. Ben kapak vardı, ona uygun kapak, hamsi çevirmek için böyle oraya koydum. Böyle biraz fazla fırlatmış oldum. Yavaş yavaş koyarsak bu bir tarafa çekişmemiş olur, bir tarafa yığılmamış olur. Yavaş bir şekilde koymamız lazım. Ben acele edip biraz fırladı, o tarafa kaymış oldu. Evet,
Bir tarafı pişti, diğer tarafı daha çabuk pişer. İlk koyduğumuz zamandan dakika olarak sonraki zaman bakımından daha çabuk pişiyor. Çünkü orası o kısımda ısınmış ve bir miktarda olsa pişirmiş oluyor. O yüzden buradan 5 dakika pişirdiksek diğer tarafa çevirdiğimizde 2 dakika 3 dakika pişirmemiz yeterli oluyor. Zaten onu dediğim gibi fark edeceksiniz. Şimdi diğer tarafı da pişirdikten sonra ben tabağa koyacağım için tabağa koydum. Tabağın üstüne çeviriyorum. Tekrar bir daha uğraşmamak için. Zaten tabakla koyacağım masaya o şekilde. Kullanacağım tabak büyükçe olduğu için oraya koydum. Çevirdim. Yerleşmiş oldu. Ayrıca uğraşmaya gerek kalmadı. Tek tek pişirmediğim için. Şimdi de kızartma tenceresinde dibinde az yağ kalmıştı zaten. Hem sizler de görmüş olursunuz, denemiş olursunuz. Bu dağılan birleştiremediğim balık hamsiler içine atıyorum. Aynen patates kızartır gibi içine attım. Biraz karıştıracağım. Yağda, bol yağda kızartacağım. Eğer böyle dağıldığı için değil de normalde de bol yağda pişirmek isterseniz daha çabuk, eğer aceleniz varsa kızgın yağda daha çabuk pişer. Normalde 10 dakikaya 20 dakikaya yapabileceğinizi bol yağda kızartma yapar gibi içine koyduğumuzda daha çabuk 5 dakikaya pişer. Ancak hangisi sağlıklı, aslında hiç yağsız bir şekilde pişirince daha sağlıklı mı olur? Yağdan kaçınanlar varsa tabii ki henüz yapışmayacağı kadar yağ sürerek tavada ızgara şeklinde yapmak daha güzel olur. Tabii buğulama şeklinde, ama ben buğulama şeklinde olanı sevmiyorum. Çok faydalı. Onlar asıl faydalı olan ama ben bir türlü alışamadım. Birkaç kere yaptım. O çığ tadı geliyor. Hoşuma gitmiyor. Pişmişi bu şekilde daha hoşuma gidiyor. Ama ne kadar faydalı kısmı ne kadar kalıyor onu pek bilemiyorum. Lezzet açısından. Burada da çok fazla pişirirsek yine tadı bozuluyor. Hafiften sertleştiğini gördüğümüz anda çıkarmamız gerekiyor. Bu kanalım bayağı zamandır, eğer tesadüfen tarife bakarken geldiniz ise lütfen beğenilerinizi atın. Abone değilseniz abone olarak da destek verebilirsiniz. Kanalı büyütmeye çalışıyorum ancak pek büyümedi. Belki güzel hitap edecek videolar çekemiyorum veya YouTube önermiyor. Bir sebepten dolayı aynı seviyede kaldı. Ama gerçekten kendi kanalım olduğu için değil, ama istediğiniz birçok şeyi dikkatinizi çekecek videolarım var. Evet, bu şekilde hazırladım. Bitti. Bir de salatamız var. 3 çeşitte pişirmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Desteklerinizi bekliyorum.